Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 1 Şubat'ta tanıtılacak olan S23 ailesini konuşacağız. Şimdi baştan ben size kısaca şunu söyleyeyim. S23 ailesinde öyle devrimsel değişiklikler, öyle ciddi yenilikler olmayacak. Hatta daha açık konuşayım. S23 ve S23 Plus işlemci değişikliği dışında anlamda hiçbir değişiklik sunmayacağı benziyor. Evet, tasarım tarafında, kamera tarafında, kameranın tasarımı tarafında bir değişiklik var. Bence daha kötüye gitmiş, bunu da söyleyeyim. Arkada resimleri dönüyordur zaten. Ancak dediğim gibi S23 ve S23 Plus işlemci değişikliği dışında hiçbir şey sunmayacak gibi duruyor. Peki bu olumlu mu? Şimdi şunu söyleyeyim. Madem direkt değişikliklere girdik. Öncelikle videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim diyerek başlayalım. Şimdi bildiğiniz gibi S22 ailesinin en büyük problemi şuydu. İşlemcinin verimsizliği dolayısıyla bu cihazların pilinin kötü gitmesiydi. Biz bu cihazlarda 8 Gen 2 işlemcisini bekliyoruz. 8 Gen 2'yi Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve onlardan da önce Vivo X90 Pro Plus'ta gördük. Gördüğümüz sonuçlar gerçekten iddialı. Özellikle Apple bu sene A16 ile A14'ten A15'e geçerkenki yeniliği, geliştirmeyi A15'ten A16'ya geçerken yapamadığı için 8 Gen 2 ekran kartı tarafında, GPU tarafında gerçekten çok kuvvetli duruyor. Hatta daha önce de vermiştim bu örneği. Xiaomi'nin bir lansmanında A15 140 FPS, A16 144 FPS, Xiaomi 12'deki 8 Gen 1 127 FPS, Xiaomi 13'teki 8 Gen 2 180 küsur FPS veriyordu. 144 nere, 180 nere. TSMC döküme geçildiği için olağanüstü bir verimlilik artışı var. Bence bir önceki mimari de sorunluydu. Bildiğiniz gibi Cortex X1 ve Cortex X2 çekirdekler gelmişti. Bence sadece Samsung dökümden değil, Samsung döküm de bence kötü ama bu yeni gelen X çekirdekleri tam manasıyla iyi değildi. Ben burada işlemci mimarisinin de çok iyi olmadığını düşünüyordum. Bu bir tahmin, bunu bir yere dayandırmıyorum. Şimdi bunları söyledikten sonra biz Xiaomi 13 ailesinde ve Vivo X90 Pro Plus'ta TSMC döküm 8 Gen 2'yi gördük. Bu işlemcinin ne kadar başarılı olduğunu, A16 karşısında bile ne kadar başarılı olduğunu konuşmaya gerek yok. Zaten testler ortada. Ben videonun burasına gelesiye kadar bir şeyin üstüne özellikle bastım, altını çizdim, artık nasıl derseniz deyin. TSMC döküm 8 Gen 2. Bildiğiniz gibi 888 ve 8 Gen 1 Samsung dökümüydü. Evet, mimari tarafında da bence sorun vardı ama herkes bu işlemcilerin sorununun Samsung dökümü olduğunu söylüyordu. Kaldı ki biz buna bir örnek verebiliriz. 8 Plus Gen 1 geldi, TSMC dökümle geldi ve ortaya inanılmaz başarılı bir işlemci çıktı. Bunun biz bir örneğini direkt Samsung'dan verebiliriz. Z Fold 4. Geçen sene Z Fold 3'te ısınma ve pil şikayetleri varken bu sene Z Fold 4'te öyle büyük şikayetler yok. Üstelik diğer 8 Plus Gen 1'li cihazları da görüyoruz. Bunların büyük örneklerinden birisi Xiaomi 12T Pro. Bu cihazda da bir sorun gözükmüyor. Bu cihazın da pil performansında 8 Gen 1'li ve 888 cihazlar gibi bir dengesizlik yok. Ne demiştim? Samsung döküm 888 ve 8 Gen 1'i ciddi manada rekabette geri bıraktı. S23 serisinde Samsung döküm 8 Gen 2 olabileceği konuşuluyor. Ayrıca şöyle bir durum var. Normalde 8 Gen 2'nin en güçlü çekirdeği 3.2 GHz hızında çalışıyor. Samsung cihazlarda S23 serisinde bunun 3.36 GHz hızında çalışacağı söyleniyor. Ben bunu ilk duyduğumda bu işlemcinin Samsung dökümle gelebileceğini düşünmemiştim, açık konuşmak gerekirse. Ben bunu ilk duyduğumda S23'lerde kullanılan 8 Gen 2'nin Samsung döküm gelebileceği ihtimalini hiç düşünmemiştim. Sonradan bunun söylentileri konuşulmaya başlandı. Sonra denildi ki S23 serisi TSMC dökümle gelecek. Şimdi tekrar Samsung döküm gelecek konuşmaları yapılıyor. Ben size fikrimi söyleyeyim. Evet, Samsung döküm 888 ve 8 Gen 1'i bayağı yaraladı. Yaraladıdan daha ağır şeyler söylenir ama o kadar sertleşmeye gerek yok. Buna rağmen S23 serisinde TSMC döküm yerine Samsung döküm 8 Gen 2 gelebilir. Sen bu fikre nereden kapıldın derseniz hemen açıklayayım. Samsung'un Samsung Foundry diye bir şirketi var. Holding'in altında bir şirket diyebilirsiniz. Samsung Electronics'in bir parçası diyebilirsiniz. Samsung Foundry, Samsung'un işlemci üreten kısmı. İşlemciden kastım da şu. TSMC'nin Samsung'daki karşılığı Samsung Foundry. Bu adamlar Nvidia'nın 3000 serisini üretti. 888 ve 8 Gen 1 üretti. Bu adamlar Exynos'u da üretti. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Çok ama çok yüksek ihtimalle, çünkü yeni bir Exynos tanıtılmadı, biz S23 serisinde tamamen Snapdragon göreceğiz. İşlemci üretim maliyetli. İşlemcinin kendisi maliyetli. Bir telefonda fiyatı yükselten yegane etmenlerden birisi de işlemci. Samsung yakın vakitlerde ciddi bir zarar açıkladı. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuzda Samsung Foundry'nin bir şey üretmesi gerekiyor. Bu adamların yüksek karlılığa sahip bir ürün üretmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi Nvidia yok, Qualcomm yok, Exynos gitti. Bu şirket kime ürün üretecek? Ben sırf bu mevzu yüzünden, sırf bu zarar mevzusu yüzünden Snapdragon 8 Gen 2'nin Samsung'larda olan versiyonunun Samsung döküm olarak gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden evet, biz S23 serisinde TSMC bekliyorduk. Evet, biz S23 serisinin en baz modeli, en düşük modeli olan S23'ün Türkiye'deki fiyat erozyonu ile birlikte güzel fiyatlara alınabileceğini düşünüyorduk ama ben bu Samsung döküm 8 Gen 2 versiyonunun ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Olmayabilir.
ama olma ihtimali yüksek. S23 serisi kaç para olur? Bu ürünler hangi durumlarda alınır? Onları konuşacağız. Ama o kısma gelmeden önce bu cihazlara genel olarak bakalım ve videonun kapanışını yapalım. Şimdi S23 serisinde dediğim gibi 8 Gen 2 dışında bir değişiklik beklenmiyor. Sadece arka tarafta kamera havuzunda bir değişiklik, bir tasarımsal değişiklik var. S23 Ultra'da ufak tasarımsal değişiklikler var. Bunlar rötuştan ibaret. Ayrıca zaten S22 Ultra'da kamera havuzu yoktu. Kameralar direkt kasanın üzerine dizilmişti. Aynı tasarım devam ediyor. Buradaki değişiklik şu. Samsung geçtiğimiz günlerde 200 megapiksellik HP2 sensörünü tanıttı. Bu sensör yine 1/1.3 inç boyutunda. Bu sensör iPhone 14 Pro ve Pro Max'ten daha küçük. Onlardaki sensör 1/1.28 inç. Xiaomi 13 Pro'daki, Vivo X90 Pro Plus'taki, Xiaomi 12s Ultra'daki IMX989 sensörü 1 inç. Yani Samsung Android dünyasında amiral gemileri içerisindeki en küçük sensör kullanıyor şu an. Bunu da bir not olarak düşmek lazım. Tabii ki sensör boyutu inanılmaz derecede önemli ama artık biz computational fotoğrafı yani bilgisayar hesaplamalı fotoğraf çağında olduğumuz için burada Samsung'un kamera yazılım becerisi de farkı değiştirecektir. Geldiğinde görmek lazım. Bu cihaz gelir, testleri yapılır. O zaman Samsung yazılımının ne kadar kabiliyetli olduğunu görürüz. Onun dışında S23 ve S23 Plus'ta hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Bu değişikliğin olmayışı bence çok olumsuz değil. Hangi durumda olumsuz değil? Türkiye'de fiyatları düşük olduğu sürece. Şimdi Türkiye'de fiyatları bu ürünlerin ne olur? Benim tahminimi söylüyorum. Öncelikle yurt dışı fiyatlarını söyleyeyim de. S23 için 800 dolarla 1000 dolar arası, S23 Plus için 1000 dolarla 1200 dolar arası, S23 Ultra için de 1200 dolarla 1400 dolar arası konuşuluyor. Bildiğiniz gibi Apple iPhone 14'leri Amerika'da dolar bazında aynı fiyatta getirmişken Avrupa'da iPhone 14 Pro Max yanlış hatırlamıyorsam 1400 dolar civarındaydı. 1100 dolar nere? 1400 dolar nere? Samsung Amerika ile Avrupa arasında euro ve dolar bazında böyle absürt bir açıklığa izin vermiyor ama Apple en üst seviye cihazlarının fiyatlarını Avrupa'da böyle açıkladığı için Samsung da euro bazında cihazlarının fiyatlarını biraz arttırabilir. Biraz arttırırsa ne olur? Bu bize yansır. Ancak bu bize yansısa bile Türkiye fiyatlarını biz Avrupa fiyatlarına göre alamayız. Bugün bizim ülkemizde S22 serisi diye bir gerçek var. Bunların fiyatları ortada. Türkiye'de S23 serisinin fiyatlarını tahmin etmek istiyorsak Z Fold 4'ün fiyatına bakmamız gerekiyor. Bugün Samsung sitesinde Z Fold 4'ün fiyatı 40.000 TL. S23'ler geldiğinde Z Fold 4 zamlanabilir mi? Olabilir. Ama ben Z Fold 4'ün bir anda 40.000'den 50.000 TL'ye çıkacağını düşünmüyorum. Olsa 45.000 TL olur. Kaldı ki biz bugün Z Fold 4'ü internette 37.000-38.000 TL'ye bulabiliyoruz. Mesela ayrıca S22 Ultra'nın 512 GB'ı Samsung sitesinde 40.000 TL iken biz bunu pazarda 35.000 TL civarlarında bulabiliyoruz. S23 serisi de böyle bir fiyat erozyonuna uğrayacaktır. Vakti zamanında bu ülkede S22 Ultra'nın 512 GB'ı kampanyalarla vesaireyle 24.000-25.000 TL'ye satılırken iPhone 13'ün 128 GB'ı 24.000-25.000 TL civarlarında satılıyordu. Her halükarda ben S23 serisinin iPhone 14'lere karşı ciddi bir fiyat avantajına sahip olacağını düşünüyorum. Türkiye'de fiyatları ne olur? S23 için ben 25.000-30.000, S23 Plus için 30.000-35.000, S23 Ultra için de 35.000 ile 40.000 TL arası bir fiyat olacağını düşünüyorum. Son gelişmelerden ötürü doların iyice 19 TL'ye yaklaşmasından dolayı alt limitlere değil de üst limitlere daha yakın olacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir söylenti var. Bu ürünler en aşağı 256 GB depolama ile çıkacakmış. Yine bir söylenti. Çünkü bazı yerlerde 128 GB olarak da çıkacağı söyleniyor. Türkiye'de 256 GB ile çıkarsa ki bence 128 GB'ını getirirler. Çünkü Türkiye'de fiyatı olabildiğince düşük tutmaya çalışırlar. Bu fiyatlar alt limite biraz daha yakın olabilir diyebiliriz. Diyebiliriz diyorum ama S23 için böyle 20.000 TL fiyat bekleyen birkaç kişi görüyorum. Öyle bir dünya yok. Yani öyle bir dünya yok arkadaşlar. Maalesef keşke ama öyle bir dünya yok. Bunların dışında ben bu cihazlardan umutluyum. Ha şu var. Eğer TSMC dökümü gelirse bu cihazlar ben hemen atlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Gelsin, test edilsin. Bu cihazlar eğer dolar artmazsa fiyat erozyonuna uğrasın. O zaman tamam. Ama TSMC döküm 8 Gen 2 ile gelirlerse bence geldikleri vakit anında şu an dünyada satılan en iyi telefon olacak S23 Ultra. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki başka biri iPhone 14 Pro Max'i beğenir, başka biri başka cihazı beğenir ama benim için S23 Ultra Türkiye piyasası için özellikle fiyatı da dolayısıyla en anlamlıdır ve fiyattan bağımsız en iyi amiral gemisi olacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu kadar övdün, alacak mısın? Yok, almayacağım çünkü 35.000 TL'ye bir telefon vermenin benim açımdan çok mantıksız olduğunu düşünüyorum. S23 serisi bu şekildeydi. Cihazlar hakkında öyle söyleyecek çok bir şey yok. Bu sene de ben tekrar söylediğim üzere S23 serisinden öyle muazzam değişiklikler beklemiyorum. Zaten öyle bir sızıntı yok. Yalnız bu cihazların önemi şu. S22 serisi gerçekten çok iyi bir seriydi. Bana göre işlemciyi saymazsak 14 Pro Max'leri de bu senenin cihazı olarak alırsak piyasanın en iyi cihazlarıydı.
Tabi burada Xiaomi'nin 12S Ultra'sına da ayrı bir parantez açmak lazım. O ayrı bir mesele. Ancak mesela bugün Türkiye'de S22'nin sırf işlemcisi kötü diye alacak olanların, potansiyel alıcıların yarısı bu cihazdan vazgeçiyor. Tek sebep de işlemci verimsizliği ve pil. Hak veriyor musun? Evet, hak veriyorum. Ama bunların dışında bence S22 direkt iPhone 13 Pro seviyesinde bir cihaz. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ama işlemci ve pil bu cihazı inanılmaz geriye çekiyor. Bütün bu söylediklerim üzerine dediğim gibi S23 serisinden biz tutarlı bir pil, iyi bir işlemci bekliyoruz. Eğer adam gibi bir işlemciyle, bakın Samsung döküm de gelebilir. Ama Samsung bir senede öyle yol kat etmiştir ki daha iyi olur. Yani Samsung döküm olsa bile gayet iyi bir işlemci ortaya çıkar. Bunun örneği var mı? Var arkadaşlar, bunun örneği. Galaxy Note 4'teki Exynos 5433 805'ten daha iyiydi ve bu 805 Note Edge'de vardı. Note 5'teki Exynos 7420 810'dan kat daha iyiydi. 810'un ne kadar berbat bir işlemci olduğunu siz zaten biliyorsunuz. O kadar berbat bir işlemciydi ki 820'yi Samsung'la birlikte üretti Qualcomm ve 820'nin ne kadar iyi bir işlemci olduğunu kullananlar biliyordur. Bundan sonra S8 serisindeki Exynos 8895. Qualcomm'un bence en efsane işlemcilerinden biri olan 835 ile aynı performansı, yakın performansı, rekabetçi performansı sunuyordu. Bütün bu örnekler düşünüldüğünde S23 serisinde iyi bir Samsung döküm 8 Gen 2 olabilir mi? Samsung dökümü olsa bile geçen seneki 8 Gen 1 gibi bir işlemci ortaya çıkmaz. Dediğim gibi bence geçen sene işlemci mimarisi de kötüydü. Bu sene 8 Gen 2 uçmuş. Samsung döküm kötü olsa bile bu mimarinin iyi oluşu kurtarabilir mi? Kurtarabilir, ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de çok anlamlı, çok ciddi bir fiyat avantajı sunmadığı sürece veya Samsung döküm işlemci çok iyi olmadığı sürece ben kalkıp da kimseye Türkiye'de S23 serisini alın demem. TSMC döküm gelirse zaten direkt atlanacak cihazlar olacak bana göre. Bakın, ben bunu fiyattan bağımsız söylüyorum. Yoksa Türkiye'de ne ucuz ki? Şimdi biz S20F diyoruz. A73, 12 Lite, Carchut falan diyoruz. Bu cihazların hepsi 12.000 TL. Hakikaten bir amiral gemisi almaya kalkıştığınızda ne kadar amiral gemisi olduğu tartışılacak olsa da iPhone 13 27.000 lira. iPhone 14 32.000 lira. 14 Pro 45.000 lira. 42.000, 43.000 lira. Pazarda bulabileceğiniz fiyatlar bunlar. S22 Ultra kendi sitesinde 35.000 TL'den başlıyor. S22'nin kendisi Samsung'un sitesinde 23.000 TL'den başlıyor. Xiaomi 12 var 22.000 TL. Xiaomi 12 Pro var 27.000 TL. 12T Pro süper diyoruz, harika diyoruz. 12T Pro o çöp yardımcı kameralarıyla bugün 23.000 TL, 24.000 TL satılıyor. Burada şunu yanlış anlamayın. Çöp falan diyoruz ama o fiyat bandı için kesinlikle rekabetçi yardımcı kameralar değil. Bunu açık açık söylemek lazım. O yüzden benim burada söylediğim şey şu. Fiyatına göre bu cihazlar gerçekten atlanacak cihazlar olacak. Yoksa ben tekrar söylüyorum. 30.000 TL Türkiye'de telefon almanın hiçbir mantığı yok. Hiçbir mantığı yok ya. 30.000 liraya 35.000 TL'ye 40.000 TL'ye telefon alıyorsun. %100 vergi. Bir tane MacBook Air parası vergi veriyorsunuz. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Kendinize belli bir bütçe aldınız. Ben buna dair bir video çekeceğim. Belli bir bütçeniz var ve teknolojik alışveriş yapacaksınız. Ya üniversite öğrencisiniz. Çok biriktirdiğiniz para var. Üniversite hayatımda ürün alacağım, ne alayım? 30.000 lira paranız var. Veya 40.000 TL olsun ya. 40.000 TL olsun. Bir öğrenci için maalesef fazla bir rakam ama adam çalışmıştır 4 sene boyunca üniversite hayatımda iyi bir bilgisayarım, iyi bir telefonum olsun diye. Burada arkadaşlar yani benim 30.000 TL telefonum olsun. 10.000 TL'ye de bir bilgisayar alayım. Ya mantığı yok bu işin. Çünkü evet telefon ama 30.000 TL'lik telefonla 15.000 TL'lik bir telefon arasında fark var ama öyle muazzam bir fark yok. Ama 30.000 TL'lik bir bilgisayarla 25.000 TL'lik bir bilgisayarla 10.000 TL'lik bir bilgisayar arasında muazzam fark var. Ya muazzamdan daha fazla. Hele ben bu yüzden eğer bir teknoloji alışverişi yapıyorsanız, böyle bütçeniz varsa Türkiye'de 30.000 TL telefon almak mantıklı değil. Her şeyi yapabiliyorsunuzdur, tamam mı? Veya telefon elinizdir, kolunuzdur, ayağınızdır. Bak orada alınır. Çünkü para kazanıyorsun, bir şey yapıyorsun, bir şey elde ediyorsun. Veya kardeşim benim zevkim bu. Benim bilgisayar cartut işim de yok. Tamam, o zaman olur ama belli bir bütçeniz varsa almayın arkadaşlar. Yani iPhone 13 Pro Max 18.000 TL'ydi bu Türkiye'de. iPhone 12 Pro Max 12.000, 14.000 TL'ydi bu ülkede. iPhone 14 Pro Max 45.000, 47.000 TL bu ülkede. Ya bu işin mantığı yok. Ha, bundan sonra daha mı iyi olacak? Ben daha iyi olacağını düşünmüyorum. Daha kötü olacağını düşünüyorum. Ve bu daha kötülüğün hızlı bir şekilde daha kötü olacağını düşünüyorum. Ancak bunları konuşarak bir sonuç elde edemeyiz. Zaten bu konuştuklarım da S23 serisini ilgilendirse de o kadar fazla ilgilendirmiyor. Çok fazla bu konuya artık girmek istemiyorum. Şimdi videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.